Gidiyor musun? Nereye? Ben Yok, yokum. gitmiyorum. İyi hadi başlayalım. Bunları da çektin ha. Bunlar siyah çerçevenin içinde çıkıyor ya, göründü. Herkese merhaba. Zaten bizim... Bu merhabayı biraz... Ne oluyor lan? Çok bağırdım. Ne oluyor dedim ya. Ben sanki oraya şey yapıyormuş gibi yapıyorum. Bak mikrofonlar var. Mikrofonlar tamam. var. Bunlara konuşuyorsun. Hiç strese girecek bir şey yok. Tamam. Anlat. Başlayalım. Hafif sesli o zaman. Tabii daha normal, böyle yumuşak. Herkese merhaba. Bak oluyor. Oldu değil mi? Evet. Ne bağırıyorsun oğlum? Nasıl drag videomuz? Drag videosu nefis ya. Güzel olmuş değil Ya mi? 3 kere kendi videomu seyrettim. Çok iyi yani. Çok güzel video. Ben de normalde kendi videolarımı seyretmem, açık açık söyleyeyim. Yani çok fazla seyretmem. Onu açıp seyrediyorum ben. Çok eğlenceli video olmuş. İstiyorsan aynı yerden de kalkabiliriz. Bahaneyle işimiz yok. Bahane herkeste bulunan bir şey gibi düşün. Oğlum video çekiyoruz. Vallahi Tam tadında olmuş bir de. çok güzel çektiler, çok güzel kurguladılar. Onların herkesin eline sağlık. İzlemediyseniz herhalde izlemişsinizdir diye Drag düşünüyorum. videosu. Evet, süpürgeyle bu arabanındır ha. Onu koyarız zaten linke, izlersiniz. Şuraya- O da tabii bize o kadar fazla yorum geldi ki Selim abiyle daha çok video. Evet. Hatta S500'ü özellikle çekin diye biz de herhalde... Ama esas konusu bunun başka. Ben normalde arabaları çekmek için yani %70 Burak söyler şu arabayı çekelim diye. %30 ben söylerim. Mesela bu arabayı ben çekelim diye söyledim. Niye? Hani millete söylemesi. Rüzgar geliyor mu? Hem yönetmenlik hem anlatma gibi düşün yani olayı. Şimdi esas bunu istememin hem kanalda bir kere yok. Şimdi kanalda Evet. olsaydı istemezdim. Zaten saçma olur ikinci arabayı çekmek. Ondan sonra mesela Sende yoktu hiç. 126 kasa falan çektim. Başka bir 126 kasa ama bizim 126'yı çekmen lazımdı. Onu 4 kere bozar yani. Neyse çok önemli değil. Sen geç kaldın onu almaya. Yok canım, senelerdir duruyor. Ondan sonra bunu bizim 221 videosunda bir tane 500 onu da buraya koyacakmış gibi yap. Şuraya da bir yere. Tamam, Yani koyalım. kanaldan bakın burada çıkmaz da 221 kasa 500 AMG'nin videosunda ben de diyorum ki bir 140 bir 221 en sevdiğim iki kasa. Aslında hala öyleler. Evet. Ama diyorum 220 benim oldu ve hiç aklımda kalmadı diyorum. Bu bana yapıştı. Hatta arabayı aldıktan sonra o zamanlar hani herkes dedi ki abi hani 220 sevmiyordun, 220 kötüydü. Sanki öyle bir şey. Ben de şaşırdım bu kadar acayip tepkiye. Aslında doğru da yani ben hakikaten öyle. Yani sonra dedim ki bu arabaya bindikten sonra bir de 320'si vardı. Onlara bindikten sonra dedim ki ben niye bu arabayı sevmemişim dedim. Yani nasıl aklımda kalmamış. Sonra düşündüm o dönem. Fotoğrafı vereceğim. Buraya koyun. Buraya fotoğrafı koy yönetmen. Ondan sonra bir tane o zaman 230 kasa R230 SL500'üm var. Tamam. Aynı zamanda siyah. Ona mesela hastaydım. Onunla aynı zamanda oluyor. Gri 320 kısa yani normal 320 ve hani hem 320 bir de kalibrasyon olarak da hani onda 7'lik bir araba. Onda 7,5'luk bir araba. SL'in yanında o böyle bir şey kalmış. Üvey evlat. Evet ben de dedim ki hani niye yani bunu öğrenmem. Kendim de bilmiyorum çünkü aklımda hakikaten kalmamıştı. Sonra bir baktım o dönem o araba var aklımda kalan. Düşün başka da bombasını söyleyeyim. Fotoğrafı buraya koy dedim. Sadece SL'in fotoğrafı. Düşün ben bütün arabaların fotoğrafını çekerim. Bütün arabaları bir yerde bulurum yani. Fotoğrafını bulamadı mı? O Çekmemişim 220'yi çekmemişim hiç. Yani düşün. Yani o yok ve oradan üstüme yapıştı. Aslında değil tabii yani bir S'e kötü demek değil ama hala bana sorsan 221, 140, 220 diye gelir. Biraz Diyecek hiçbir evlat şey yok. gibi kaldı. Tasarım olarak da aslında tasarım olarak da 140'tan buraya geçiş acayip bir değişiklik. Orada da biraz insanlar şey oldu ama benim takıldığım o değilmiş. Ben hani niye takıldım diyordum. 140 çok daha erkek ya. Daha böyle şey gibi. Bu biraz daha zarif kalıyor. Ondan sonra hatta bunu öbür videoda demişimdir herhalde. Daha zarif ve daha ince kalıyor. Evet ama bak bütün Mercedes'in o zamanki jenerasyonların hepsinde böyle bir durum vardı. Yani İşte o mesela niye? 124 Tarih. kasadan bir yukarı geçtiği zaman Evet. mesela şekil çok 210'a değişti geçti. ya. Evet, Şekil orada çok da değişti. evet, çok değişti. O da sevilmez. Aslında sevilmeyecek bir araba değil. Aslında şöyle, onu da söyleyeyim. 210'lar ve 220'ler de çürüme sorunu var. O da her yerinde değil, birkaç yerinde oluyor. Onları temizliyorsun, bir daha olmuyor. Onun da sebebi şu, %90 eminim, %100 değil ama kuvvetle muhtemeli böyle. Mercedes firmasında bir asit havuzunda sorun yaşanıyor. 1-2 sene civarı sürüyor bu sorun. Geç fark ediliyor mu? Öyle bir şey oluyor. Yani tam açıklanan bilgi değildir ya bunlar. Tamam. Ama öğrenilen şey budur. Asit sorununda bir şey oluyor. 210 kasalarla bu 220'ler de marş piyerlerinde, bazen sunrooflarında. Allah Allah. Evet yani ufak çürümeler başlıyor. Mesela 89-126'da işte kaç yaşında 30 küsur yaşında araba. Tabii. Sadece arka camın altında şöyle hafif bir pas oldu. Onu temizledik mesela. Hani düşün 89 neresi? 2002 neresi? Tabii Ama canım. bunda da mesela sunroofta çürük bir çürüme vardı. Değiştirdim. Kapı altlarında vardı. Onları yaptırdık. Hani bu Mercedes Klasik çürümez diyorsun. çünkü. Tamam. Yani Klasik bir tek diyorsun. bunlar da, o yüzden de biraz akılda kalmış ama geri kalanı konuşacak bir şey değil ve benim o kullanmam hakikaten olmamış yani. Yani o benim hatam olmuş ama hala sıralamada 3. gelir. Kusura bakmayın diyor. Evet kusura bakmayın yani. Hani öyle ama hala sıralamada hani buna biniyorum bu bir numara öbür öyle bir şey yok. Ben neyse o biliyorsun 1 2 söylüyorum 3'ü yani. sırala o zaman. Neyi söyleyeyim? 1 2 3'ü. 221, 140, 220. Tamam. 221 tap. Ya çok farklı olduğu için o zaman kullandık da sen. Aslında şöyle kullanmayacak ve duracaksa bir değer olarak 140. Tamam canım. 140 ama bugün için Bineyim hem diyorsun. çok keyif alacağım hem her yere gideceğim. Hatta 500'de çoğuna koyacağım. AMG'lerini söylemiyorum. Hani onunla
mesela o bambaşka bir dünya. Ama 140'a da 140 da şey gibi hani evin önünde varsa muhakkak ona biniyorsun. Tabii Bir canım. 140 varsa hani öbürüne aman diyorsun şuna bineyim diyorsun. Öyle bir hissiyatı var onun. Çok acayip o ya. Ama o bizim eskiden gelen bir şey işte. Onun koltukları daha değişik, işte içi daha geniş falan filan. Yani daha geniş hissettiriyor diyeyim. Evet, aslında bunun içi daha bunun içi geniş. daha büyük ama araba olarak o büyük. Evet. Boyut olarak o büyük. Sende bu bayağı oldu ama ne kadardır sende? Bayağıdır ben de ya. Bir de bu dönemde biraz az araban var senin. Sona doğru azaldı biraz daha. Yani o zaman çok araban vardı. Atıyorum 140'a da çok binmiyordun. Evet. 220'lere de fazla binmiyordun. 220'ye biniliyordu canım. Ama bunu kadar binmiyordun. Buna Evet, çok biniyorsun. bu çok Ona her dikkat şeye et. yani. Acaba sevdi mi dedim yoksa ben de onu düşündüm çünkü. Yok sevmek tabii sevdim. Bu adam sevdi, sürekli bununla dolaşıyor. Satmıyor da. Yani Ulan dedim ki ya bu adamın dedim arabası fazla yok bu ara. azaldı arabalar tabii. Azaldığı için acaba Bu, bunlar. yani bunu da sen severek tabii ki biliyorum bu arada. Yani 16 bin kilometre falan yapmışım. Maşallah çok güzel. Geçen dediğim daha dün geldi değil mi Ankara'dan? Evet, Ankara'ya servise gitmişti. Yine incik boncuk biraz bakımları yapıldı. Kıl bakımlar. Gıcık şeyleri yani. 1,5 sayfa liste yaptım. Yani hepsini toplasam bir kalem gibi falan. Bir şey de yokmuş. Sağ olsun Murat Usta dün akşam aldı geldi. Bizim Zeki'nin arabayla gitti. Güzel. Meleğiyle. Şimdi biraz tarihçesinden bahsedelim. Sonra da binelim kullanalım. Ona sen çalışmışsındır. Biraz çalıştım. Tabii onu biliyorum. Mesela demin oturduk tam cümleye başlıyorduk. Sonra dedik konuşmayalım. Biz normalde arabaları önce konuşmuyoruz. Çünkü önce burada muhabbetini yaparsak sanki burada Bu muhabbet kalmıyor. bir daha aynı şeyi mesela bu anlattığımı da şu an anlattım sana. Dedim ya Evet. sana hani ben konuşmuyorum. Ben söylemeyeceğim Konuşma. zaten. Evet. Sadece sen tarihçesiyle ilgili muhakkak ben bilmiyorum ya. Bildiklerimi biliyorum. Çalışmadım. Ya bu arabanın aslında Mercedes'te birçok modelde olduğu gibi birçok ilki var. Evet. Zaten Mercedes'in S-Class en Tabii, üst her versiyonu. zaman Her şeyi bunda üretiyorlar, geliştiriyorlar. Sonra alt devreleri de bunlar yayılmaya başlıyor. Şimdi bu otomobilde onlar çok var ama bu otomobilin özelliği 1998 yılında çıkıyor. 99 90 aslında 98 sonu ama 99 modeli var galiba ilk. 98'i var mı bilmiyorum. 97 sonu hatta böyle ilk Öyle tanıtım mi? falan ama Ha, 98'i 98'i var 99'u var ben biliyorum. 98'de aynı anda 140 da var ama. Tabii 90. 140 da aynı anda üretiliyor. Evet. Fakat bu otomobilin özelliği bunun tasarımcısı yine Bruno Sacco da var işin içinde ama asıl tasarım şefi Bruno Sacco değil. 140'tan sonra değil evet. 140'tan sonra değil. Zaten tipinden de belli. Evet. 140'ın bambaşka bir tipi var. Bunun bambaşka bir tipi var. Orada 95 yılın 92'de başlıyorlar Buna. çalışmasına. Hadi canım. 95'te bitiriyorlar ve onaylanıyor. Çok garip bir iş. Bu araba. Evet 95'te bu araba tamam. Mercedes Onaylanıyor. Yani ilk böyle çok hızlı onaylanan ve onaylandıktan sonra bu kadar süre bekleyen 38 ay mı ne beklemiş? 38 ay sonra üretmişler mesela bu tasarımı. 140'a demek ki talep çoktu veya 140 çok sevildiği için. Evet 140 çok 140 sevildi. dünyada en çok sevilen arabalardan biridir yani. S-Class'ın aslında başlangıcı o. Evet. Yani bu 4. nesil olarak geçiyor. O da 3. nesil geçiyor ama aslında Ama çok eskiden beri S var. 118'leri var. 116 eskiden manda derdik. var ama işte 116 140 böyle bambaşka bir Evet. olaya 126 dönüştürdü işte herkesin bildiği Süleyman Demirel kasa derler değil mi ona? Evet. 126'ya 140'la beraber hani belki de hani dünya değiştiği için. Hani dünyada yani. arabalar çoğaldığı için. Belki adetlere baksan anormal fark vardı. Yani bir de o Mercedes'in oradan tam olarak değiştiği şey o. Yani tasarım değişti, farlar değişti, stoplar Evet. değişti falan filan. Teknoloji geldi. Stoplar kenara geldi falan filan. Çok bambaşka şeyler oldu. Şimdi biraz teknolojilerinden bahsedeyim. Mesela bu otomobilde ilk kez Distronic kullanıyor. Yani Adaptive Cruise Control. Evet bizde yok ama normalde şurada bir üçgeni var radar. İlk radar bile bilinen şey bu kendi kendine giden. Hani Zaten şimdi- radar gerçekten şimdi radarla anlatıyorlar yapıyor. ya. Sensör- hani duruyor sensör kalkıyor radar. falan da yani. Tabii Hani tabii, duruyor, alıyorsun kalkıyor, cruise'u, öndekini hepsini. takip ediyor. İşte şimdi Airmatic bir öncekilerde vardı zaten ama bunda mesela Airmatic geliştiriliyor ve bunda standart olarak geliyor. 140'ta Airmatic yok. 140'ta yağlı amortisör gibi bir sistem var ama indirip kaldırma değil sertleştirip ve arkayı sade sertleştirip bir de düz tutma Hidrolik, var. pneumatik Evet, süspansiyon var evet. onda ama Bunda bunda direkt Airmatic'e olarak geçiyor. İşte bir tane pompası var, 4 tane yayları yok. Onların yerine yaylar yok. Onların yerine böyle daha Körüklü. hava körükleri Körüklü var. ya. Amortisör var yine o şekilde çalışıyor Tabii, ama körüklü. bu 2 santim kadar alçalıp yükselebiliyormuş İnip kendi kalkıyor. kendine. İstersen içeriden de sen İçeriden bozuk yola de, girdiği evet. zaman arabayı yükseltip öyle Bir de geçebiliyormuş. sertleşiyor. Bunda ABC olanları var. ABC olanları biraz dertlidir. Çok zor ya. Tamiri yok gibi. Yok diyelim yani. Tamiri yok gibi bir şey. O yüzden onlar dertleri. O ABC aktif body kontrol işte. O mesela çok hakikaten etkili ama biraz dert var. Yani o amortisörle beraber bir sürü bir şeyler daha var çünkü Hatta onda. ben Murat'a sordum Ankara'ya dedim. ABC'li araba alma dedi. Ha. Dedim ki hani ABC'li alırsak ne yapacağız? Diyelim ki bozuldu. Yok tamiri. Ki bunu Murat söylüyorsa yoktur. Ya da uydurma oluyordur. Ne yapacağız öyle bir şey olsa dedim. Çöp mü bu araba? Hayır dedi. Onu söküp atacağız. Airmatic sistemi koyacağız arabaya dedi. ABC'den ayrılacağız. Airmatic'e döneceğiz. Buna dönecek araba dedi. Bir düşük pakete geçeceğiz dedi ya yani gibi. aslında. Evet. Ama aslında bu da 3 kademe sertliği var. En yumuşağı bir serti ve Tabii, en tabii. serti var. Tabii gayet. Yani En sertinde de masa gibi. Şimdi yolda basarsın düğmeye. sen zaten şey diyorsun değil mi? Yol tutuşu Acayip ya. Bu çok iyi tutuyor. Çok yol iyi diyorsun. tutuyor. Yani Yani- lastikler de var tabii ama. Tabii PS5'leri de tutuyor ama hani dedim ya bir tek onu konuştuk. Yağmurda ben kolay kolay gazlamam. Bununla yağmurla kuru arasında sürat farkı yok gibi bir şey yani. Süper. Yani çok eğlenceli. Mercek O far konusu. bununla başlıyor ilk. Evet, O 2002'de mercek makyaj şeyde geliyor. başlıyor. Makyajla birlikte geliyor. Evet. Normalde düz merceksiz bildiğimiz Xenon var ama merceksiz böyle Böyle eski yanıyor 140'ın Xenon'u gibi. Evet, 140'ın da öyledir ya. gibi. Sonra İşte bu değişmiş. Biraz ızgarayı dikleştirmişler orada. Biraz daha büyütmüşler makyajla birlikte. Alttaki işte o sis farları gibi gözüken havalandırma kanalları biraz daha değişmiş. Şimdi pis olan, Tampon şekli değişmiş. Arka stoplarında biraz daha farklılıklar varmış. Çok az. Ufak tefek. Ama onun dışında aslında en içinde büyük çok... makyajı şu. Evet,
Evet, içinde çok fazla bir değişikliğe gidilmemiş. Yok ama 2002'den itibaren de mesela bazı ufak tefek sorunlar çıkaran bazı şeyler, mesela Aeromatic'te galiba 1-2 küçük sorun yaşanıyor daha evvel. Onların hepsi 2002'de bitiyor. Yani hepsini Mercedes onları çözüyor, Çözüyor. 2002'de. Evet. 2002 sonrası makyajla beraberki olanlar, ya öbürlerinde de bir şey yok. Hani şimdi yanlış bilgi vermeyelim. Mercedes bu yani. Bir yerde bozulacak durumu yok. Ama 2002'den sonra hiç yok. Ya bir de sağa solda yazanları görüyorum. Hani boykot diyor, Mercedes'e biniyor falan diye. Boykot öyle bir şey değil. Uyandırıyorum. 2002 bu araba. Bunu yeni almadık. Bunu atıyorum. Burak Ertem'den aldım. Bunu mu boykot edeyim? Devam. Zaten boykot yapılacak. Gerisini yapıyoruz, evet. Ne yapalım o zaman? Ufak ufak geçelim. Yani bir tur versene değil mi? Tamam, bir tur alıyorum o zaman, yer değişiyoruz. Yani. Biniyormuş gibi yapıyorum. Yok sen yap. Onu biliyor artık. Bizde şey yok. Tamam o zaman yapmıyorum, direkt içeriden başlayalım. Bıdı bıdı bıdı. Bizim gibi değil de normal hayatında normal kullananlara. Gel baba yaklaş. Önemli bir bilgi vereceğim. Ne bilgisi vereceğim? Vereceğim abi, önemli bilgi vereceğim belki. Ben de mi bilmeyeceğim belki? Sen şimdi böyle öğreneceksin. Yaklaş. Kameraman uzakta mı? Görüyor musun bizi? Görüyorum abi. Dünyanın bildiği gibi Ertem'in boyu kaç? 1.90. Bu çok önemli. Düzgün otur. Test yapıyormuş gibi Geliyor oturuyorum. musun? Bak rahat rahat otur, hiçbir şey yok bak. Bırak. Efendime söyleyeyim. Şunu unutma. Ha, orası da önemli. 1.90. Bunu unutmayalım. Bu bir de ekran modunda değil mi? Bir de Ozan 3. turda rekor kırdı. Bunu da hiç kimse unutmasın. Görüyorsun. Aç bakalım bacağı indirip. Şuraya düğmeye basıyorsun. Evet. Masan Mesela geliyor. bir yere gidiyoruz. Efendime O söyleyeyim. zaman tabii laptop falan yoktu değil mi Burada- bu varken? Ha, vardı. Var canım. Vardı 2002 böyle o kadar da değil ya. Ha, buzdolabından. Buzdolabından. Buradan da televizyonu açıyoruz. Buzdolabı da 2 modlu mu? Buzdolabı 2 modlu. Bir az soğutuyor, bir çok soğutuyor. Güzelmiş. Bir de on-off var haliyle. Efendim bunu da kapat. Buradan da bunu böyle. Benimki en arkada. Sırtında yatırıyorsun. Kafalık da Tabii. elektrikli. Tabii her şey elektrikli. Çok güzel. Böyle. 2 kademeli de ısıtmam var. Isıtma var ama işte bu arabada soğutma yok. Bu ne? Çok üzgünüm yani. Ha, bu da ön koltuk. Ön koltuğa müdahale edebiliyorsun. Oraya aldın mı önü gönderiyorsun. Önde deve otururken Aa, ne güzel ya. touch. Bakayım makam moduna geçeyim. Makam evet. Burada boy fark etmiyor. Yani 1.92, 3. Amma gitti be. Tabii işte sonuna kadar gidiyor. Sen burada koltuğunu da yatırıyorsun mesela. Arkada kıçını aşağı alıyorsun şöyle. Bu benimki mi geliyor bir tek? Ha, ayrı ayrı geliyormuş lan. Tabii canım. Ben ona hiç bakmamıştım. Arkada 2 tane farklı koltuk var gibi. Seninki gelmiyor ha. Düğme bozuk. Kestik. Düğme bozuk çıktı. Onu bilmiyordum yani. Şu an oynuyoruz. Aslında Burada burası da tabii. makyaj aynalarımız var değil mi? Şöyle. Evet. Pismiş makyaj aynası da. Bak bunda gördüğümüz iyi oldu. Benimki temiz. Tozlanmış bu. Oraya Daha temiz. oraya boru oturuyor. Devamlı açıyor. Televizyon seyrediyor. Aynayı kurcalıyor. Bütün düğmelere basıyor. Bora'nın şeyi ya. Bütün düğmelere basıyor arabanın içindeki. Ringe gidelim bununla ya. Vallahi bu her yere gider. Bunun arkada oturan rahat. Şu düğmeyi yaptıralım. Tamam. Bak o zamanlar ne var? Kül tablası değil mi? Şimdi koymuyorlar değil mi arabaları, yeni arabalara? Var. Şunları koyuyorlar mı kül Ha, tablası? o arkada şey. Aa, ne güzelmiş o. He, onları koymuyorlar. Bu yalnız Kaydırmalı ha. gıcık müzik çalarken hafif ses yapıyor. Burada bak benim şeyim var. Sende de Çakmak var var. mı? Vardır herhalde. Tek sana koymamıştır. Oo, Ha, çakmakta güzel. burada bastım. Ayrı ayrı 2 kişi takılın diyor yani. Tabii devamlı sigara içiyorsun. Araba duman duman. Kıyamet. Çok iyiymiş. Burası da bak klimanın Güzel. geldiği yer falan. Nefis. Çok eğlenceli ya. Ama işte bakıyorsun. Burada ayrı bir klima var mı? Bunda yok değil mi? Yok. Üçüncü bölge yok. Hayır yok. Önden Evet. ne varsa o. Buradan müdahale ediyorsun. Buradan açıyorsun. Öndeki karar veriyor yani. İyi hadi. Hadi o zaman gidelim, Kullanalım. atla. Kullanamadık bir türlü. Hadi kullan. Bak yerden de geliyor. Evet yukarı doğru ha. Medeni ol biraz. Senin de yerini açayım diyeceğim ama. Ha, yok, buradan açıyorum. Peki o zaman o düğme çalışıyor. Düğme çalışıyor. Düğme çalışıyor. O zaman bunun motoru mu çalışmıyor acaba? Herhalde öyle bir şey var. Al bir daha bakayım, bir denesene bir daha. Böyle bir ısrar et. İleri geri. Yok ha? Yok. Buraya Demek ki bunun bağlantısı- motoruyla ilgili bir bağlantısı. sorun var. Evet. Çünkü Ama sadece onun motoru değil, kapalık da yok. o zaman sigortadır o. Bakayım kapalı bunda var mı? Bende ses var. Ne yapıyor? Vuuu yapıyor. Bir şey yapıyor. Hayırdır inşallah. Hadi. Dur bakalım. Onu bir öğrenelim Onu ya. arkadakiler Ben bunu düşünsün. bilmiyordum. Yazardım bir sesine. Arkadakiler düşürsün. Su da güzelmiş. Ama biraz Vakumu içilmiş. söylemeye gerek yok Biraz herhalde. içilmiş su. He tabii benim suyum. Hadi bakalım. Senin bir arkaya mı öne mi? Öyle tabii canım. Kameraları koy da. Dur yanmış gibi yapıyoruz. Lan 3. sınıf YouTube kanalı bu. Mış gibi neymiş ya. Benzin TV'desin.
Kamera falan yok değil mi? Yok Var mıydı ama yani? öter. Yok kamera yok. Yıllardan takip ediyorsun ya bunlar. Evet evet. Teknoloji bir anda gelişti ya. Kamerasız fark edemiyorsunuz yani. Bunu buradan bir de bak aynada bak. Tam aynada şey denk gelir. Arka park sensörleri. Evet. Sağlı sollu. Abi ne kadar rahat bir araba ya. Evet rahat. Rahatlığın acayip ya. O zaman hep aynı şeyden bahsediyoruz ama işte Mercedes o zaman daha başkaydı. Şimdi artık Gerçi çok... eski ne? Her zaman es ya. Ama tabii 21-22 jantlar var O falan. zaman tabii yani şimdi yılına bakıyorsun, aynı yılın öteki markalarına bakıyorsun, onların iyi arabalarına bakıyorsun. Onlarda da bir sürü sistem bilmem ne var ama yani bir tasarımdı, kaliteydi falan filan. Yok ya, başka. O zaman Mercedes bambaşkaydı. Her zaman başka abi bakmasın. Huzur var yani. Bir şey bindiğin zaman biliyorsun bir yerden bir yere gidebileceksin yani. Evet, bir yolda bir şey olmayacak sana. Hani yaşı fark etmiyor. Tabii bakımlıysa yani. Düzgün arabaysa hiç. Ne kadar güzelmiş ya, ben ilk defa kullanıyorum Tabii bunu. bunu işte sonra kullandıkça anlıyorsun diyorum ya. Şimdi bunun 320'si var. 280 de var galiba ama çok önemli değil. 320'si var, 320 CDI'yi var, 350'si var. Model yenilendikçe oluyor 2005'lerde Evet, tamam. falan. 500'ü var, 600'ü var, 55 AMG'si var. 63 AMG'si var. Bunun 63'ü yok. Var bu kasada çıkmış. Yok. Benim bildiğim yok. Çıkmış. Allah Az Allah. çıkmış. Belki Hatta- çok az ama ben burada görmedim. Hatta 65 var. Bunda. Evet ama 100 tane mi ne üretmişler? He, tamam o yüzden bilmiyorum yani. Ama şey o makyajla birlikte 55 zaten 63'e dönüyor. He. Ama bize o zaman belki çok gelmemişti. 600'ün yok hiç yok bizim benim bildiğim. 600'ün içinde de 2002'den sonraki 600'ler turboya geçiyor. Twin turbo Bir turbo hatta. oluyor. Evet. Evet. Yani eskisi 367 beygir ve Bir anda- 12. bir anda 500 efsane. beygir Öbürü oluyor. 500 beygir oluyor. Ya, çok acayip yani. Ona bin oğlum yani bir turbo 600'ünü al bunun Var değil mi burada? var. Başka hiçbir araba aramazsın yani. Onu zaten böyle işte İngiltere'de, Almanya'da falan dergiler o zaman çok şey ya, Tabii. revaçta. Onlar ne diyorsa o oluyor. Tabii, Biz tabii. dergilerde ilk başladığımız zamanlarki mevzular. O zaman mesela bunu Ferrari ile falan karşılaştırmışlar. Bunu değil tabii. Bir turbosunu. Bir turbosunu. Evet, acayip. Bir de 500 beygir, 700-800 tork. Bir Evet. de onda yani kaputu aç kapat 50 beygir alır. Evet yani Maranello'yu 0-400'de bir saniyemine geçmiş. Acayip bir saniye. şey. Evet, acayip bir şey yani 0-400'de bir saniye. Biz bunu bizim Zeki var ya Zeki Toksoy Zeki. Tamam. O abi daha araştırmayı seviyor. Daha benden de genç olduğu için eskisi gibi. O mesela bir şey yaptı. Ben 63 diyordum. Bir sonraki 221 için hani 63 falan. Arabanın hızlanmalarına bakıyor. 63'teki 600 için konuşuyorum. Zaten o da bir turbo aynı şey. 63'ü çoğu yerde geçiyor. Evet, 600 bir turbo. 63'ü çoğu yerde geçiyor. Yani ne yani o zaman niye 63 var? Yani onun frenleri farklı. Daha süspansiyonu falan farklı ama yürüyüşte bambaşka, Bambaşka. yani. Abi bambaşka bir şey yani. Ama tabii şeye bakarsan da en fazla bu versiyon, içinde olduğumuz versiyon Evet. satılmış. Çünkü çok optimum. Evet 500 long. Evet tabii çok optimum. Hem makama uygun hem makine çok iyi. Yani M113, M119'du 140'taki makine. Hatta 140'taki makine bundan beygir olarak kuvvetlidir. O Bu 320 diye geçer, 330 diye bazı yerlerde 330 diye geçer. Bu 306 beygir. Ama bu çift buji falan tepkileri falan çok daha hızlı. 140'la kaldırdık, 140'ı çok geçiyor bu. Evet evet. Ondan sonra. Onda videosu gelecek hatta. Videosu da Atahan'da var. Evet, Atahan'da da var. Biraz o 140 biraz yavaş bir 140'tı ama. Hani şimdiden onu da söyleyelim. Bakım olarak yani. Yani bir onun Bakımsız şansı daha o kadar şeyleri var. fark açılmaz yani. O kadar açılmaz. Hani bizim 140'la kaldırdığın zaman hani Gider. yani şöyle falan kalır. Aerodinamiden dolayı belki yüksek süratle biraz daha açabilir. Bu daha şey ya. Bir de bunun şanzımanı galiba. ona göre. Şanzımanı çok hızlı. Çok hızlı. Aslında aynı şanzıman biliyorsun hep. Ama Beş geri- ileri, geliştirilmiş. tabii geliştirilerek gidiyor. Bu da mesela bu biraz anlıyor da mesela. Şimdi çok yumuşak kullanıyorsa ona göre kullanıyor ya. Şimdi yeni arabalar için bu belki çok büyük bir özellik değil. Ama bu sen performanslı kullanmaya başladığın anda bu vites değiştirmeye anlıyor. başlıyor. Evet değiştirmesini değiştiriyor. Yani tutuyor arabayı. Bu arabayla şunu söyleyeyim bak 600 bir turboyla Körfez'de 50 falan döndür ha. Bak Döner. 50 Ha, sen bunda 51 Körfez'de kaç ben bunda döndün? Körfez'de 54 döndüm. Ki daha var. Üçüncü çıkışımda ben yorulmuştum ya. Bunu tutmak çok zor. Tabii abi onun Yani- üstüne 200 beygir daha var diyorsun yani. Abi 200 beygir var ya ara hızlanmalar falan akıllara zarar yani onun. Yani bayağı 51 falan 51'ler gelir ki büyük olay yani Körfez için. Ki bunda da 54 de büyük olay. Arıyor muyuz öyle bir araba? Bak hani aramıyoruz. Bir tane var. Favorilerimde duruyor bayağıdır. Şimdi kimse de almıyor ya V12'yi. Tabii canım. Yani V12'den haliyle biraz korkuyorlar benzin açısından. Abi 12 40 lira silindir. olunca. Tabii 12 silindir. Ama işte onu o yakıyorlar. araba Bu- mesela 6 silindir geziyor normalde hayatında. Bunda da varmış o sistem. Bunda yok. Varmış ya. Yok abi bu 8 4'e 4'le gezemez. Onda bir tarafını kapatıyor 6 silindir geziyor. Bunda yok. 500'de yok yani. Bunda da öyle bir sistem varmış ama. Yani Ya, tam belki bir 6'yı sistem 3'e olabilir ama- döndürmüyordur da. Ha, yani daha ama- ekonomik olmak anlamında silindir aktivasyon sistemi varmış. Bunu hiç Volkswagen'in bilmiyordum. yeni Bunu yaptığı. araştıracağım. Ha belki de. Volkswagen anca yapacak tabii. O 20 sene Ya da, sonra. ya da bu otomobilde belki o ilk çıktı bu kasada. Yani olabilir. Onu bilmiyorum ama V12 gazlamadığın sürece 6 çalıştırıyor arabayı. Yani bu da mesela dün işte şimdi ne görüyorsun? 11.7. Bizim gözler de ne 11 nefis 7. ya. Vallahi iyiymiş. 94'te ortalamam var. 11.7 evet ama Ankara'dan geldi dün böyle. Ankara'dan 10.1 ile geldi. Ben şimdi sana gelirken Tabii. biraz Sen dikkat etmiyorsun. ben bakmıyorum. Kaç hiç, yakıyorsun? Hiç bakmayarak Sen 14 yakıyorum. Zaten katalog verisi 12.3. Yani hiç bakmıyorum yani. Ben neyine bakayım? Ya bunu adam gibi kullansan daha az ya. Böyle dolaşırsın bence 11'ler. Tabii tabii dolaşırsın ama dediğim gibi keyifli biraz. Şöyle gideyim bakayım. Oo bayağı gidiyor. Tabii canım. Ayı gibi gidiyor. Yok
Kaldıracak bir şey yok ya. Ha? Bir tırstım ya. Kütleye hükmetmek. Bir de şunu yapalım. Neyi? Süspansiyonu mu? Şimdi bak mesela abi. Hani hareketlerine bak. Direkt sertleşti. Tabii. Bu en serti. Yürü bak, yürü. Yürü. Vallahi bak şanzıman tepkisi de hızlandı. Tabii Gaz şu an tepkisi biraz falan. basınca hemen hızlanıyor. Onu anlatacaktım, unuttum. Körfez'de mesela gazlayınca hemen anlıyor. Körfezesin sen diyor. Tamam. Hayır, şeyi anlıyor bir de. 160 olduk. Yeter. Olmuşuz daha doğrusu ondan ilk yavaş yavaş tur atıyor. İlk ısınmak için dönüyorum ya. Mesela bir arka şikana geliyorsun, bir vites büyütüyor. Mesela bir gazlamaya başlıyorsun. İkinci turda orada vitesi büyütmüyor. Geliyorsun yani. Orada tutuyor. Ayağını kaldırıyorsun şikana gelirken. Orada tutuyor. Ondan sonra basıyorsun. Tekrar aynı yerden devam ediyor mesela. Bir şeyde basmıyorsun yani ekstra. Hiçbir şey yok ki. Bir burada winter var. O da kar için. Karı da hiç sevmez biliyorsun bu arabalar. Evet. Kar var. Bir de S var. Sport günlük kullanım. Bak şu gelmeden döneyim. Bunda zaten tur da vardır. Tabii Lastiklerimiz döner, her yerden yetiyor. döner. Öyle bir sorun yok. Bekleyeyim şunu. Traktörle kaporta hasarlı. Şimdi bu ortası. Bundayken de yani en yumuşaktayken de mesela herkes bunu takip etmeyebilir. Otobana çıktığın zaman belli bir sürate geldin mi bir nebze sertleştiriyor. Evet, o kazık gibi şey yapmıyor ama bir nebze sertleştiriyor. Ben de hep bunu bu birde kullanıyorum. Normal otobanda falan. Çok rüzgarlı havalarda yani gazlama konusu olduğu zaman hani pistte falan en sertte kullanıyorsun. Pistte S500'ü kullanıyorsun gibi anlatmak tabii tuhaf ama yani çok keyifli. Gerektiği zaman da Evet. kullanacaksın. Evet, en sertte bir de çok rüzgarlı havalarda en sert alınca rüzgardan pek etkilenmiyor. Bir de zaten şey de var. Belli bir süratte Alçalıyor. Evet, biraz daha aşağı düşüyor. Evet, biraz aşağıya gidiyor. Onu buradan ayarlıyorsun değil mi? Yok, manuelde? bu sade kaldırma. Tamam, onu diyorum işte yani. Evet. Atıyorum bozuk bir yöne geldim, ona bassın. Evet, kaldırıyorsun. 2 santim İşte yükseliyor. çekiciye bindireceksin, bir yere vurmasın, kaldırıyorsun. Güzel. En sert aldık. Evet. Tırsıyorum ya. Karşıdaki arabadan tırs. Hayır. Araba gelirse Kütle ya. dönemeyiz. Tanırız ya. Rafriyatçılar var ya, onlara uyuzum. Kütleden şeyi yok. Bak şeyi bile Şu an- fark etti ya. Fup diyor konuyor. Tabii. Süspansiyon çok eğlenceli. Çok güzel bir şey oldu. Bir test oldu. İstem dışı bir test yaptım bir sefer. Ankara'ya 320, Mor 320 vardı ya bizde. Tamam. Mor 320'yi götürdüm Murat'a, servise. Orada o zaman aldığım 140 320 vardı. Tamam. O da ikisi de çok güzel arabalar. Hani kalite, klasman olarak da çok iyi arabalar. Bizim çektiğimiz araba mı o? Değil. Beyaz olan değil. Yok Sonra aldım. hayır, sonra. Yani 220'nin moru, 320 long. Tamam. Bir de 140'ın vadeliye sonradan verdiğim, bizim Umut'a verdiğim 320 long, 140. İkisi bir eski kasası, bir yeni kasası. Biriyle gittim, biriyle döndüm. Aynı hava şartları, aynı gün. O kadar güzel bir süper test test oldu ki en azından kendim için. Ne fark var? Evet, soruyorum. Evet, yani ne fark var ikisinin arasında? Aslında yolda giderken falan hiçbir fark yok. Bir tek majör bir fark var. O da süspansiyon. Bundaki bu otobanda o biraz böyle yüksek süratlerde böyle biraz jöle yayvan gibi. yayvan Evet, gidiyor. jöle, daha jöle gibi kalıyor. Bunda istediğin olayı aldığın için otobandaki gidişte tek fark o. Baktığın zaman hani aralarındaki yok beygir, yok gaz tepkimesi, onlar küçük şeyler yani. Şimdi Yok. 140'la da bindiğin zaman bu V8'in bu keyfi var. Horul horul gidiyor. Bununla da bindiğin zaman var. İkisini yan yana getirdim mi bir fark var. Süspansiyon ama ya. Süspansiyon çok büyük bir fark. Ama acayip belli ediyor. Evet, çok büyük bir fark. Yani çoğunda mesela sport alırsın, şey alırsın, böyle çoğu otomobilde, yeni modern otomobillerde o kadar fark etmez Yok, ama bunda bayağı fark kazık etmiş. gibi oluyor. Bir de şey dedi yani, direksiyonlu kocaman araba, kocaman ya, böyle gemi kullanıyormuş gibisin. Hovercraft gibiyiz böyle. Evet. O bir de işte pistte düşün. Bak pistte birinci şeyi attım. Zaman İçeri. yaptım. 56 yaptım. Dedim böyle kendi kendime düşündüm yani. Kimseye de bir şey söylemedim. Ulan dedim daha çok var. Geldim döndüm. İkinciye çıktım. Şeyde Racebox var ya. İlk ona bakıyorum. 55 oldu. Dedim daha çok var. 54 oldu. Üçüncüdür. Yani 3 4. dedim hani seans bitecek. Dedim yeter. 54 6, hatta orada da şöyle bir hareket yapıyorum. Ondan sonra videoda var benim On Road Türkiye'de. Ondan sonra dedim ki daha da var kendi kendime. Üçüncüye çıktım. Biliyorum ve yapamıyorum. Hem işte yaş icabı belki. Üçüncü seferde. Bir de küçük araba değil ya. Değil, bir değil. müddet sonra çok yoruluyorsun. Çünkü piste gazlarken ilk olayın buna tutunuyorsun. Düşmemek için. Tabii abi. Yani koltuk tava gibi ya kocaman. Evet. Tabii. Tutunarak deniyorsun. Yani Devamlı şunu şeyle kullanamıyorsun. mücadelesi. Evet, şu yok yani hani arabayı alayım oraya sokayım buraya yok hayır. Önce tutunca düşmemek için. Buna bir Sparko. Ha, aman abi. Daha evvel M5'e yaptık. M5'e yarış koltuğu koyup 2 saniye aşağı aldıydık. Şimdi Saçma. içeriden biraz da bahsedersek, zaten Mercedes'in klasik düğmeleri, burada bir sürü sistem. O zaman buraya bir ekran geldi. 140'ta yoktu değil mi ekran? Ekran yok, evet. Hem de renkli ekran. Tabii renkli ekran. O zaman için Şurası önemli bir güzel şey. değil mi? Şu muydu? Şunu açıyorduk. Evet, teyp kaseti açılıyor. Kaset yeri giriyor. Evet, bunu Emren görmemiştir. Biz burada gösterelim. Çok güzel. Bu aşağıda da CD mi var? CD'si bu navigasyon CD'si. He, tamam. Navigasyon CD'sini koyarsan çalışıyor. Buradan Ondan zaten, sonra- bu telefon etmek için, hatta bunu merak edenler, Jeremy Clarkson'ın bu araba ilk çıktığında İngiltere'de bir testi var. Bu araba çıkıyor tabii. Bu çok teknolojik çıkıyor ya o dönem. Evet. Acayip vay ulan falan. Bunda sesli komut falan var. İlk sesli komut onda. İşte telefon edeceğim diye. Onu seyredin. Jeremy'nin Top Gear'daki, hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Eski Top Gear'ın meşhur
Adamını söylüyorum, Jeremy Clarkson'ı. Ondan sonra buradan şimdi sesli komut veriyor. İşte 205 falan diyor. Bambaşka bir şey yazıyor. Bir daha basıyor. Tabii, o iyi videoyu ki o kadar komik yapmışlar ki. Bir müddet sonra hava kararıyor. Tamam mı? Hala 205 bilmem ne diyor. Ya yapamıyor. Bunu niye yapmışlar falan diyor. Yani ilk sesli komut ama tabii zor. Eskisi şimdiki gibi. Telefonu buradan bağlama, buradan arama falan o zamanlar için kıymetli. 98 için konuşuyoruz yani. Bunun 2012 olduğuna Bu işte bak. command sisteminin başlangıcı evet. zaten. Evet. Burada zaten bunun yine joystick var. Evet. Alt taraf aynısını klima için Klima yapmış. için yapmış. Basarsan klimanın oto devamları var. oluyor. Basmayan Burada da yine dijital fıt fıt dijital ayarlayabileceğin kliması bir şey var. İşte Burada arkada şey var, değil televizyonu mi? var. Burada şöyle. Telefon var değil mi? Burada bardaklık var. Aa, değişik. Burada Nokia. Çok da seviyorum ya. Gel oğlum. Niye gelmiyor? Biraz şuraları bozulmuş olduğu Yemişler, için çok evet. kullanmıyor. Şuna bak. Göstereyim mi? Nokia. Bizim zamanımızın ağababa telefonu. Artık marka kalmadı ya. Alo, iyi günler. Çok iyi ya. Alo. Graham. Çok iyiymiş. Şey de çok güzel. Ha, şurada da şeyler var bak. Bozuk para. Para koyma yeri var. Vay be. Bir de normal açıyorsun işte. Altıda kutu. İşte arkada oturan televizyon seyrediyor. Bora her zaman bindiği zaman illa televizyon açıp televizyon seyrediyor. Evde seyrediyormuş gibi sanki. O acayip. Başka da öyle çok acayip. Burada çekmedi neyse ama buralar bir garip yerler. Belki ondan çekmemiştir. Şöyle içinde Onu rahat ben çekiyor. beceremiyorum. Yo, çekiyor Ya da bir burada şey- da ya da bir çekiyor. şeyini kapattı o. Evet, bir şeyine basmadı. Bir şey oldu herhalde. İngilizce'de Almanca'ya dönmüş zaten. Onu ben manasız bir reset yaptım. Ondan sonra Almanca'ya döndü. Achtung. Unuttum da Murat'a söylemeyi. Onu düzeltiyor o bir şey yapıp. Unuttum da yani. Resete bas, bir şey dedi, şuraya var. Basılı tuttum, her şey gitti. Eyvah. Almanca'ya döndü araba. Achtung diye devam ediyoruz. Çok da şey değil. Mesela şuradan basmak. Kaç litre benzin var? Benzin bitmiş lan. 12 litre bak. 12 Onu mesela litre kalmış. gösteriyor falan. Hani gördün mü? İçinde Ha, litreyle güzel falan. yol bilgisayarı falan. Tabii. O zaman acayip teknoloji. Ya o zaman için çok iyi teknolojiler. Şimdi Bu bir memoriye elektrikli evet, değil mi? Evet, ayna da elektrikli. Buradan 1-2 çar 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 bunu da kendi ayarlıyor. kendine ayarlanıyor falan. Şu kapağı da bulamadık hala. Şey varmış bunda. Yan hava yastıkları. 140'ta yoktu mesela. Şurada Bunda işte. var. Direkte. 8 hava yastık gelmiş. Evet, 140'da 97'den sonra kapılara geldi. Yani bayağı değişik şeyler var. Teknoloji bunlar aslında bizim konuştuğumuz dönemler için aslında arabaların bozulmaya başladığı dönem diye konuşuruz ya. Tabii. 2000'den Teknoloji itibaren evet 2000'den itibaren arabalar kötüye gitmiştir deriz yani biz bunu. Hatta biz bunu 140 beyaz 140'ı çekerken 2017'de de bu konuyu konuştuk seninle. Hatırlıyorum. Orada kanalın en çok seyredilen videolarından yaparsan zaten oralarda bir yerde O çıkar. da ne güzel yani. arabaydı be. Evet, Ben bir o daha da güzel seyredeyim. arabaydı, evet. Seyretmeyen varsa bir daha seyretsin. Beyaz 140. Vallahi çok Durum güzel. bu. Teşekkür ederim. Ne Şimdi demek? bunda Hem bir derdimizi anlatmış olduk. bir gazladık zaten, az şeyi de gördük. Evet. Yakıtımız yok zaten. Fazla da gazlamaya da gerek yok. Benzini Kaç litre bunun deposu? 100 mü? 80 litre yok. Çok büyük değil. Ne kadarlık alıyor? Bilmiyorum ki. Değişiyor. Ben 8 bitirerek almıyorum. 3000 küsür. 4 ile çarpsam 4 kere 8 32 3200 lira falan alacak. 3000 lira alacak. 10 litremiz var zaten. Bir 3000 liralık şeyimiz var. O da güzel mesela. Kaç litre olduğunu göstermesi de güzel. Bence de. Ne oluyor lan? Pişler. Köpek avlıyor. Daha bir gazlayayım. Gaz. Az daha. Ben sportan almadan gazlamayı da seviyorum. Yani şey herhangi. O orta kademede. Aa bak, güzel de bir ses çıktı. Sonlara doğru güzel bir ses çıkıyor Ha. ya. Ya 8 ya 8 abi. 8 silindir güzel. 8 konusunda babamın bana söylediği bir lafı da ben 221 videosunda da anlatmıştım. Bir daha anlatmayayım boşuna. Neydi o ya? Unuttum ben. Yaşlandım. 106'larla falan zamanında eserken sen arabaya biniyorsun sanıyorsun demişti bana babam. Bir tane 8 arabaya bindiğin gün arabaya bindiğini anlarsın, o zaman ne dediğimi anlarsın demişti hakikaten. 8 arabaya binen 8 arabaya biner yani her zaman. 6 da değil yani değil mi? Yok 8. 6 olursa 6'da bende şöyle bir şey var, BMW olacak 6. Biz ona bildik işte. Yani BMW'nin 6'sı yani Ama kara yine- sesi, kadın sesi ve BMW'nin 6 silindir sesi, yani bunlar 3 sestir yani. onu da o apayrı bir konu ama 8 çok. Kediye Ne bak yapıyor bu uçuyor ya. Roket gibi gidiyor kedi. O zaman teşekkür ederiz Selim abi. Evet rica ederim. İyi oldu. Bence Yine güzeldi. eğlenceli bir Ben de video olmuştur yani. bunu kullandım, hoşuma gitti. Bunu seversin. Daha uzun kullansan daha çok seversin. Direksiyonu biraz böyle sert gibi. Çünkü kutusunu 0 taktım. Ha. O da var. Mesela 0. Kutu bozuk değildi. Biz başka bir şeyden uyuz oluyorduk. Bir tane kutu bulduk. Anormal bir para kutusu. Söylemeyeyim. Ama biz Söyle. onu onda bir, yani o zaman 150 bin liraydı. Bunu taktığım zaman kur böyle değildi yani. Daha aşağıydı. Şu an herhalde çok büyük. Hatta sıfırı gelmiyordur. Bunu da tesadüf Murat bir yerde buluyor. 10 senedir falan. Onun Bir yerde tanıdığı altı parçacılarda bekliyor, öyle duruyor. Kutu da bozuk değil. Bambaşka bir yerinden bir şey çıkarmıştık. Aldık. Onda birinden onda bir parasına falan aldık yani. Tahmin etti sen Geride zaten. sökmedik. Geride bir daha sökmedik. Sağ olsun o parçacılar. Bu burada duruyor 7 senedir, 8 senedir demiş. O da ondan kurtulmuş. O da ona dedi. Murat da ondan samimi orada. Sözü de geçiyor Ankara'da. Onu aldı taktı. O sert. Mesela onu dedim ki Murat'a bir şey yaptıramazsın. Kafasına yatmayan bir şey. Baktım kafasına yatmadı. Bir çeyrek yumuşat dedim ya. Şu direksiyonu bir çeyrek. Var mı öyle bir ayar? Tabii canım, direksiyon kutusundan sıkar yumuşatırsın. Bu 0 olduğu için ya 0 kutuyu mu elleyelim falan dedim tamam kalsın.
Evet. Hava sıcak, GoPro'lar ısınıyor. O zaman bitirelim ufaktan. Evet. Çok güzel, keyifli bir sürüş oldu. Ben de acayip beğendim. Bunu bu arada parka alayım. Siz de umarım Eğlendik videoyu de. beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Kanalda da yok. Tam beğenmeyi eğlenceli bir unutmayın. araba. Başka Hakikaten çeken de olmaz. Abone olduğunu varsayıyorsun. varsayıyorum. Zaten Değilse de abone abone olup özellikle Kaç kişi var korsan seyreden bakıyor musun yüzdede? Hani bakıyorlar ya %80'i dışarıdan seyrediyor. Abone çok az seyrediyor ya. Dışarıdan korsan mı seyrediyorlar? Evet. Bana abone olmakta bir şey yok ki ya. Bir düğmeye basacaksın. Diyor mu? Söylüyorum ona basıp. Devamlı kapanıyor. Evet. Yani abone oluyorlar. Abone olmaları lazım. Çok abone basit bir şey yani. oluyorsunuz. Yine bir yorumlarınız, sorularınız varsa aşağı bekliyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşça kalın. Görüşürüz. Başka bir videoda görüşürüz. Sırada ne olacak? İnşallah. Bilmiyorum, bakacağız. Önümüze ne çıkarsa. Yeni Dima'yı çektik. Daha Drak çektik. Drak'ımız çok güzel.